Evet arkadaşlar, herkese güzellikler dilerim. Şu anda yeni bir videoda yeniden birlikteyiz, beraberiz. Umarım herkes iyidir. Küçük küçük videolar çekiyorum. Ufak ufak tanıtımlar, ufak ufak bilgiler veriyorum. Umarım herkese yararlı olacağımı düşünüyorum. Genel olarak yelken teknelerde bazı arkadaşlar soruyorlar. Bazen kursiyerlerimiz, bazen de danışmanlık vermiş olduğumuz kişiler. Kaptanım işte tekneyi aldık ama illa da bot alalım mı? Bota ihtiyacımız var mı? Tabii ki botta bir zorunluluk. Yani insanın ikmalini yapabilmesi için karayla olan bağının bir şekilde sağlıklı olarak bir noktadan bir noktaya ulaştırabilmesi için güzel bir araç. İşte benim salmam draftım çok kısa. Ben sığ sulara giriyorum. Doğru, girebilirsiniz ama yine de bir bota ihtiyacınız var. Hatta küçük de bir makine olsa hiç fena olmaz. Tabi burada ne giriyor işin içerisine? Direkt botta botun mamül olan cinsi yahut tabanın. Çünkü bunlar tamamen ağırlıklarla alakalı. Ağırlık malum teknede bizim için çok ehemmiyeti yüksek olan bir konu. Ama eğer büyük bir tekneniz yoksa, yani tekne boyutunun mahiyeti 8, 9, 10 olabilir, 11, 12, 13, 14, 15, yani bütçenizle orantılı uygun bir tekneniz var ama en az 2 kişinin binebileceği bir bot düşünüyorsanız, küçük de kumanyalarınızı, işte suyunuzu, yiyeceğinizi zaman zaman koyabilirsiniz. Ya da teknenin etrafında pek çok sizi ihtiyacınız olabilecek konularda destek sağlayacak. İşte demirinizle ilgili olabilir bir sıkıntı, teknenin bordasıyla alakalı kontrol etmeniz gereken noktalar olabilir. Veya iki tekne aralığında bazen komşularımıza gitmek gelmek için kullandığımız bir deniz aracı ihtiyacı şeklinde, veya yahut karaya çıkmak için daha iyi bir suda denize girmek için kullanabilmek için olta da tutabilirsiniz. Yani inanılmaz derecede ihtiyacımız olan bir araç aslında. Küçük bir bot. Tabii ki botlar biliyorsunuz birkaç farklı cinste mamul ediliyor. Genel olarak kumaş kalınlıkları hani göz önünde bulundurulsa da, yani minimum 1100-1300 denye şeklinde botun et kalınlığıyla alakalı. Bazen kumaşla alakalı bazı özellikler geliyor. Ama bugün Çin malları oldukça fazla çoğaldı. Fiyatları da daha uygunlaştı. Tabii tekneler için, teknenin üst güvertesini alabilmek için yeri kısıtlı olan, arkada bir radarlığı olmayan teknelerde bir taşıma durumuyla ilgili sıkıntısı varsa, o zaman ağırlıkla ilgili de ön planda ızgara taban dediğimiz, içine birkaç tane tahtası olan, botun kendi ham maddesi olan PVC'nin alt etek şeklinde bir kumaşla örtülebilen bir bot. Tabii bu bot yani 190, 200, 210, 220 gibi giden boylarda, daha büyükleri de var, 2,5 metre. Ama büyüdükçe genellikle karina bu bot çeşitlerinde düz olduğu için, malum çok sürtünme olduğundan dolayı taktığınız motorla çok fazla iyi yol alabilme şansınız yok. Bu yüzden karinalı olan bot türevi olan botlar, deniz botları, tabii bir havuz botundan bahsetmiyorum bu arada. Deniz içine elverişli, denizde kullanımınıza uygun olan bir bot. Sizin dinginiz, karayla iletişiminizi sağlayacak olan bir bottan bahsediyorum. Ahşap taban ya da alüminyum taban şeklinde ikinci kategoriye geçiyor. Tabii ki bir botlar alüminyum taban ya da ahşap tabanda yüklerinizi çok daha fazla bir şekilde botun üzerine koyabilirsiniz. Ve onun dışında ayakta da tabii durabilirsiniz. Ama bir ızgara tabanda ayakta durmanız pek mümkün değil. Ayakta duranlar zaman zaman duyuyorum. Sakın yapmayın arkadaşlar. Çünkü
ızgara taban, en nihayetinde altı yapıştırma bir PVC bir bez parçası gibi düşünün. İçinde de enine doğrultu oranda 3 tane, 4 tane, 5 tane ızgara şeklinde ahşaplar var. Bunlar da zaman içerisinde tabii ki de deniz suyundan, güneşten dolayı boyaların atması, ahşabın zayıflaması ve ondan sonra da kırılmasına sebebiyet veriyor. Tekrardan bir gün dinleyip de ayakta kaldığınız bir gün çat diye botun altı da açılabilir. Böyle bir botla kıyıya çıkarken de kum olan bir yüzeye çıkmak tabii ki lazım. Izgara taban bot ya da şişme olan tüm botları aslında için içine katmak lazım. Çünkü bu bot türevleri neticede şişme olan bir malzemeden yapılmış. Her ne kadar çok güçlü olsa da kumaşları ultraviyole dediğimiz güneşten etki altında kalan deniz araçları. Bizim birazcık oyuncağımız, birazcık bize keyif veren, eşinizle, belki çocuklarınızla, yeni denize başlayanlarla ilgili küçük size dokunuşlar veren, dediğim gibi iki tekne arasında veyahut sığ bir bölgede sizin karaya ulaşmanızı sağlayan, bazen su, bazen kumanya, bazen mazotunuzu alıp götürebileceğiniz oldukça önemli bir deniz aracı her teknede aslında olması lazım. Aman ben işte kürek çekerim demeyin. Bazen o kadar çok güçlü rüzgarlar oluyor ki insan ne kadar güçlü olursa olsun o rüzgar ve dalgacıkların karşısında eğilmek zorunda kalıyor. Mümkün değil. Yani bir motorun enerjisi ve ürettiği kuvvet karşısında kürekle olabilecek bir iş değil. Sakin havada tamam ama biraz hava rüzgarlandığında tekneye bindiğiniz, tekneden bota bindiğiniz zaman zaten onu hissediyorsunuz. İpi, halatı fora ettiğinizde teknenizin kıçından bir anda hızlı bir şekilde botun uzaklaştığını görüyorsunuz. O yüzden motorlu olan bir bot mutlaka lazım. Motorlar tabii dıştan takma, aynanın üzerine takılabilen, bugünümüzde artık elektrikli olan motorlar da var. Bazı arkadaşlarımız tercih ediyorlar. Su elektriği sevmez, elektrik suyu sevmez. Tabii tercih meselesi. Biz de motor şeklinde benzinli olan bir motor kullanıyoruz. Eğer kendine ait harici bir deposu yoksa dıştan takma motorun yanınıza içinde su zerreciği olmayan ya da taşıyabileceğiniz küçük bir bidon yararlı olur. Ansızın biterse benzin diye. Zaten sistem çok kolay. Ama takribi olarak 2,5 beygir, 2 beygirden başlayarak 2-2,5 beygir, 3,5 beygir, işte 4 beygir, 5 beygir, 6 beygir şeklinde giden küçük dinghy motorları kullanılıyor. Ama deposu hariç olan motorlar var. Yani motorunuzun 12 litre gibi kapasitede olan bir plastik bidonu olmayan, kendinden deposu olan bazı motorlar oluyor. Bunlar da genellikle 2 beygir, 2,5 beygir, 3,5 beygir bandı aralığında olanlar. Bunlar zaten yani 1 litreye geçmeyecek bir benzin deposuna sahip motorlar. Tabii motorlar kısa şaft, botlar için üretilmiş olan kısa şaft motorlar ama oldukça sistem basit. Kaytanla çalıştırıp el gazcıyla yürütebileceğiniz bir düzenekten oluşuyor. Size şimdi birazdan göstereceğim nasıl olduğuyla alakalı. Ama dediğim gibi tekneniz yelkenli olur, motorlu olur. Küçük büyük fark etmez. Sizin karayla aranızdaki teması sağlayacak olan şey dinginizdir, yani botunuzdur. Hafif olması sebebiyetiyle altı düz olsa da ızgara taban bir kişi çok rahatlıkla teknenin üstüne alabilir. Takribi yani 220 santimetre bir bot olarak düşünürsek ortalama 17 kilogram gibi bir ağırlığı var. 15-17 kilogram gibi bir ağırlığı var. Çok rahat alınabilir. Tabii bunu motorla değil, motorunu çıkarttıktan sonra alma şansınız var. Alüminyum taban ya da ahşap tabanlı botlarda aynı miktarda koyduğumuz motor gücüyle daha süratli gidebilme şansınız oluyor. Bunun da nedeni
düz tabanlı ızgara botlar maalesef üstünde dediğimiz gibi çok sürtünme olduğu için, altı düz olduğu için sürtünmeden dolayı fazla hız yapma durumları pek olmuyor. Ama V karina dediğimiz ortası şişebilen bir bot türevi, ki bunlar alüminyum ve ahşap tabanda var. Tabi burada sürtünme daha az olduğu için daha süratli bir şekilde ve daha dengeli bir şekilde yol alma şansı denizde var. Bunun dışında daha büyük teknelerde işte belki 14 metre gibi olan bir boy, yani 46 fit bir yelkenli ya da o türe bir tekne olduğunda eğer ki teknenizde uygun bir koşul varsa, güzel bir radarlıkla, krom bir radarlıkla, tabii krom radarlığın kalınlık, yani kalınlık ve tabii ki metalin et payı da çok önemli. Onların da tabii kalın olması gerekiyor. Kalınlaştıkça mukavemet artıyor malumunuz. O zaman devreye fiber tabanlı botlar geliyor. Tabii karaya çıkmak ve karadan tekrardan tekneyi geri almak kolay oluyor. Çünkü bazen kıyılarda kayalık zeminler olabilir, kumluk zeminler olabilir, taşlık zeminler olabilir, kum taşlık zeminler olabilir. Hani belli olmuyor. Bazen sadece kayalık olabiliyor ama fiber botların tabii böyle bir üstünlüğü var malum. Hem karinaları hem daha dengeli olmaları, hem ayakta dik bir şekilde istediğiniz her türlü yükü koyabilme imkanı, özgürlüğüne sahipsiniz. Kimisi dıştan takma kullanım imkanı sağlarken bot biraz daha büyüdükçe ortadan konsol ya da arkadan konsol şeklinde bir kullanım imkanı bulabilirsiniz. Şimdi biz tabii ki en küçük bot türevi olarak tabii 2.2.10, 2.20 skalasında 2.21 bota bakacağız. Şu an teknemiz 10.5 metre bir yelkenli. Bu teknede uygun olan, direğimizin önünden elektrik ırgatın olduğu noktaya kadar rahatlıkla koyabileceğimiz, motoru tabii çıkarttıktan sonra bir imkana sahip ve yeterli. Daha büyüğüne gerçekten gerek yok. Yani iki kişi içine binebiliyorsunuz 2.20'lik bir botun. Arkasından da 3.5 beygirlik bir makinamız var. Mercury 3.5 beygir. Kaytanlı, kendinden depolu bir motor. 900 mililitre kadar da yakıtı var. Hem sarfiyatlı hem de tek başınayken fena değil, yani iyi yol yapıyor. Birazdan da deneyeceğiz. Hadi bakalım denemeye geçelim şimdilik. Evet arkadaşlar, teknemizin botu. Teknemizin botu malum, şu an iki tane halat görüyorsunuz. Bir tane halat batmayan halat, sarı renkli. İkinci halatta aslında geceleri daha çok bağladığımız ve botu birazcık daha yakınımıza aldığımız, yani teknemizden 2 metre mesafede kalan acil durum halatı şeklinde diyeyim size. Önde gördüğünüz üzere iki tane metal aparat var. Anele şeklinde. Bir tanesi elle kareye almak için yapılmış. Diğeri de krom. Üstüne sustalı kilitle, krom sustalı kilitle bağlayabileceğiniz batmayan bir halat olursa teknenizde yol alırken illaki karadan teknenize yol alırken belki geri gitme ihtiyacı duyduğunuzda pupa olarak ya da tornistan olarak, o zaman tabii ki batmayan bir halat olmalı. Şu anda bakın, bu halat batmayan bir halat ama diğer halat batan bir halat. Batan bir halat tamamen batıyor suyun içerisinde. Ama batmayan halat gerçekten suyun yüzeyinde fevkalade kolaylık sağlıyor. Karaya bağlanırken ya da botla alakalı ip seçiminde de renkli bir batmayan halat kullanmanızı öneririm. Öndeki şu gördüğünüz yuvarlak
anele şeklindeki olan bağlantıya takıyoruz sustalı kilidi izbar çubuğuyla. Altındaki olan krom diğer aparatta sahile kıyıya çıkarken kullanacağımız elcik elin girdiği büyüklükte bir mesafeye sahip. Evet, botumuz Çin malı. Piyasada oldukça fazla var bu markadan. Fakat bu botun bir güzel özelliği şişirilen bölmelerinin geniş. Bakın bazı botlarda bu bir hayli küçük oluyor. Yani çeperi botun şu çeperi bazı botlarda çok küçük oluyor. Bu da tabi dalga hareketine göre sizi rahatsızlık verir. Gidişinizi özellikle etkiler. Birazcık da burnun hafif kalkık olmasının da büyük yararı var. Evet, kıyıya çıkarken botu zedelenmemesi için bakın şöyle bir malzeme sizin işinizi gayet iyi görür. Bu herhangi bir branda işi yapan çadır alt bezi şeklinde kullanılan bir malzeme naylondan. Hatta bunu yüklerinizi taşırken bile içine koyabilirsiniz. Bunun üstüne malzemenizi koyarsanız da daha sağlıklı bir taşıma olur. Şimdi bunları size göstereceğim nasıl olacağıyla alakalı. Evet arkadaşlar, botumuzu şimdi teknemizin eteğine, arka aynasına getirdik. Tabi burada bağlama yeri için bir mapa sistemi olmadığı için botumuzun sancak tarafı ve iskele tarafı, yani sol ve sağ tarafı, sancak sağ, sol taraf iskele, bir izbarço ile bağladık. Sustalı kilit olsa sustalı kilitle bazen bağlıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim size, usturmaçamız, pupa usturmaçamız bizim genellikle ucu sustalı kilitten oluşuyor. Yani şu şekilde, şu pozisyonda durduğu için pupamızda bunu hızlı bir şekilde, ters bir şekilde bağlıyoruz ki hızlı bir açıp kapatalım diye. Aynı şekilde bu sustalı kiliti, krom sustalı kilit, altılık bu. Fiber botunuz alüminyum ya da ızgara taban fark etmez. Eğer bir bağlayacak yeri yoksa mecburen izbarço ile bağlıyoruz. Diğer halatımızı zaten yüzen halat. Bak gördüğünüz gibi yüzüyor. Botumuz dediğim gibi şu an görüldüğü gibi 3,5 beygirlik 4 zamanlı bir motor sahip. Kendinden deposu olan bir motor. Izgara taban dediğimiz 220 botun içerisine 3 tane böyle bir ahşap dikdörtgen, dart dikdörtgen yapılmış. Şu arkada kalan plastik bir yer var. İçerisi çok su dolduğunda yukarıdaki olan T şeklinde duran plastik parçasını yukarı kaldırdığınızda botun içerisindeki suyu hızlıca oradan tahliye etmeyi sağlıyor. Tabii ki motorun da sabit ve sağlam durabilmesi için aynasında çift taraflı alüminyum bir malzeme var. Her ne kadar bu ahşap plastik tarzı bir malzeme olsa da. Ve zemin de şu anda görüldüğü gibi. Yani buradaki zemin altı su. Yani dolayısıyla ızgara taban dediğimiz botun alt zemini bu şekilde ve böyle bir ızgara tabanda kesinlikle ayakta durulmaması gerekiyor. Bazı arkadaşlar görüyorum ayakta duruyorlar. Aman sakın ha. Durursunuz da sonra çat diye aşağısı açılıverir ve burası zaten su. Suyun içerisine girmiş olur. Ama içi alüminyum ya da ahşap olan tabanda zaten böyle bir şey söz konusu değil. Çok daha kolay ve rahat oluyor. Botumuzun pruvasında ön tarafında daha önce belirtmiş olduğum gibi yine böyle izbarçolu bir sustalı kilitle akşam geldiğinizde ya da işiniz bittiğinizde şöyle ters döndürerek bunu, sustalı kilidi şunun üzerine kilitlediğinizde bu tamamen artık çıkmaz bir hale kalıyor. Tekrardan düğümle uğraşmanıza gerek kalmaksızın açıp kapatıyorsunuz. Şu şeklini alıyor. Evet, tek elde biraz zor oldu ama oldu.
şu şekilde olduğu için çok rahat oluyor arkadaşlar. Bu şekliyle bütün arkadaşlar yapabilir, kullanabilir. Sustalı kilit deli gibi bağlamanıza gerek yok. Daha sonra da yine sustalı kilidi açarak şu şekilde açtığınızda hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi bu döngel şeklinde dediğimiz, bakın döngel şeklinde dediğimiz ucu botu alıyorum. Neden? Motorumu çalıştıracağım ki çalıştırmadan önce teknemden buradan ayrılmadan motorumu çalıştırabileyim. Evet arkadaşlar, bota inip binmek de bazen bazı hanımefendiler, beyefendiler için sıkıntı olabiliyor. Ayakta zaten binmeyin. Oturduğunuz yerde binin. Oturduğunuz yerde ayaklarınızı, tabi botunuzu iple ve arkadaki baştan ve kıştan bağladığınız halatlarla kendinize yatay bir şekilde aldıktan sonra iyice de emin olun. Bu döngel halatı dediğim aslında halat, Dublin dediğimiz, denizlik tabirle Dublin dediğimiz bir bağlanma çeşidi. Bakın Dublin'i yaptım. Şu an Dublin'im önde. Ve ben botu iyice kendime alıyorum. Ve ondan sonra kendimi hazır hissettiğim zaman tam botun orta merkezine doğru hızlı bir hamle yapıyorum. İleri doğru. Çünkü botlar malum büyüklüklerine göre değişik ebatlarda ve biraz sağa biraz sol yaptığınız vakit dengeyi kaybedebilirsiniz. Şu anda Dublin dediğim halat çeşidi de benim emniyetim. Birazdan makinemi çalıştıracağım ve Dublin'imi size gösterdiğim gibi buradan alarak teknemden ayrılacağım. Hiç kimseye ihtiyacınız olmadan da bunu yapabilirsiniz. Bakın ucunda sustalı kilitim var ve Dublin, yani döngel şeklinde olan halatım da burada duruyor. Şimdi birazdan makinemizi çalıştırıp diğer size göstermek istediklerimi anlatmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, dingimiz şu anda 2.20'lik bir dingi. Kendimi de şöyle uzaktan çekeyim. Nasıl bir ebada sahip olduğunu görmeniz için. Takribi olarak yani 10,5-11,5 metre bir tekneyle çok daha büyük bir bot almanıza gerek yok. Eğer 2 kişiyseniz bel fıtığı rahatsızlığınız, boyun fıtığı rahatsızlığınız olabilir. Çok daha ağır. Yani bugünkü şartlarda 2,5 metre ızgara taban bile tabii ki daha ağır. Ama 2.20'lik bir ızgara taban 15-17 kilogram arasında tabii değişiyor. Bu boy 2.41 ahşap tabana dönüştüğünde de ortalama 40 kiloya geliyor ki motor hariç oldukça ciddi bir ağırlık aslında. Güçlü kuvvetli olup da hiç sağlık sorunu olmayanlar için problem olmayabilir belki ama bel ve boyun rahatsızlığı için, hafif bot arayanlar için ızgara taban biçilmiş kaptan. Evet, motorumuzda bu tarz motorlar genellikle ileri şanzımanlı oluyor. Mercury'nin bu modeli 3.5 beygir motoru da ileri şanzıman sistemine sahip. Üstünden harici bir yakıt bidonu olmadan çalışabilen, kendine ait bir benzin deposuna sahip olan bir model. İçinde 900 mililitrelik bir yakıt hacmine sahip. Bu gördüğünüz kısım içindeki yağ miktarını gösteriyor. Bu motor için maksimum 300 mililitrelik bir yağ ihtiyacı var. Motorla alakalı olan bilgileri de bazen motorun daha alt kısmında görebilirken burada da görebilme şansı var. Aslında şu yuvarlağın iç kısmında da bir aparat var. Şu an burada göremiyoruz. Eğer ki içerideki depoyu kullanmak istemediğinizde bu içerideki olan bir kelebek sistem var. Şu an bunda iptal. Onu diğer noktaya aldığınızda yukarıdan gelen depodaki benzini keserek harici depoda benzini size vererek
daha uzun menzil yol almanızı sağlıyor. Tabii ki böyle bir botta çok büyük bir depoya da ihtiyacınız yok. Yani 12 litre bile buraya çok fazla. Belki bir 6 litrelik plastik depo uygun olur. Botların genellikle ayna kısmında ya da iç kısmında botun markası, seri numarası, modeli, kaç kiloluk ve kaç kişi binebileceği veyahut hangi botun ağırlığıyla beraber toplam kaç kilo yüklenebileceği ile ilgili bilgiler yer almakta. Kaç beygirlik motor koyabileceğiniz ve botun ve teknelerde olduğu gibi özellikle arkadaşlar hangi sertifikasyonda bir bot imal edildiğini görebilirsiniz. Bu sertifikasyon meselesini ayrıca bir konuda mutlaka işleyeceğiz ama botlar denizlerde fiber teknelere göre emniyet katsayısı daha yüksek seyrediyor. En azından devrildiği zaman bile batmayan bir deniz aracı. Onların da teknelerin de dünyada üretilmiş bütün yelken ve motor yatlarda olduğu gibi sertifikasyon. Bu ne demek? Kaç Bofor'da bu tekne denizlerde yürüyebilir? Kısacası öyle aslında. Ona da daha sonra değineceğiz. Evet, dıştan takma motorumuzun şu anda şöyle dışını gördük. Tabii ki biz dediğim gibi yelkenli teknelerde daha sonradan ekleyebileceğiniz şöyle bir asansör aparat var arkadaşlar. Bu aparat krom. Kendi içinden de dönebilen bir aparat. Dolayısıyla siz bakın orada makaraları var. Aşağıda da sustalı kiliti var. Şu emniyet aparatlarıyla beraber bunu askıyla yukarı kaldırabiliyorsunuz. Son derece önemli. Bel ve boyunla alakalı rahatsızlığı olan arkadaşlarımız için de denizcilerimiz için de oldukça büyük kolaylık. Şurada gözüken bakın görüyorsunuz hangi modda ne olacağıyla alakalı az evvel size bahsettiğim gibi şu aşağısında bir ventilasyon kısmı var, bir kelebek şu anda yok iptal edildiği için. On olduğu zaman ve off olduğu zaman hangi modda olması lazım gerektiğini size söylüyor. Tabi bu makinenin çalıştırılmadan önce mutlaka ve mutlaka emniyet anahtarı olması gerekiyor. Emniyet anahtarı her dıştan takmalı makinede mevcut. Hatta büyük sürat teknelerinde dahi mevcut. Çünkü onların da remote kontrol dediğimiz sistemlerinin hemen yanında kontağa takılı bir şekilde elinizin içeri alarak şöyle bir yuvarlak es yaparak kumanda kolunu kullanma zorunluluğu olan bir imkan sağlıyor. Bunun diğer bir özelliği de burada görüldüğü gibi esas anahtar kısmı makinenin bu. Dıştan takmalılarda elcikle kullanılan dıştan takmalılarda bu anahtarı taktığınız vakit motorunuz çalışır arkadaşlar. Ancak bunu çektiğiniz an motor o anda durur. Saate 40 knot giderken bile bu çıkarsa durur. Dolayısıyla yani her türlü tehlikeye karşı siz baygınlık geçirdiniz, ayağınız kaydı, düştünüz, denize düştünüz. Bu elinizde olmak kaydıyla bir anda düştüğünüzde denize motorunuz anında orada durur. Ama bunu takmak mutlaka önemli. Herkesin buna mutlaka riayet göstermesi lazım. Denizde maalesef ki tedbirsiz davranırsak çaresizliğin en alasını yaşarız ve bununla alakalı çok fazla yaşanmış örnekler var. Evet, evvela çalıştırmak için şöyle bir anahtarımızı taktık. Sonra elcimizin üzerine koyduk. Elcimizin üzerinde genellikle dıştan takmalarda şöyle küçük bir ayar kısmı vardır. Bu ayar kısmı elciğin yumuşak ya da sertlik olan ayar kısmıdır. Aynı zamanda bunu belli bir sürate tutmanız için de sıkılaştırdığınızda ileri geri oynatmaz. Yine böyle dıştan takma motorlu yelkenli teknelerde de gazın kapatılabilmesi için ve fazla ileri geri gaz komutu yapmaması için
bu ayar yapılmakta. Evet, burada bir N ve F denen yer var. Bu N, F, N malumunuz arabalardaki gibi, otomatik arabalardaki gibi natural, yani ortası gibi. F de forward, ileri demek. Daha küçük makinelerde bazen kendinden dönebilen sistemler olduğu gibi, bakın bununla da aşağı yukarı böyle bir dönüş yapmışlar. Tamamen dönebiliyor. Tamamen döndürdüğünüz vakitte tornistan şeklindeki olan şanzıman sistemi aslında bir şekilde devreye girmiş oluyor. Kendine ait bir şanzımanı geriye doğru yapmamışlar. Arkaya doğru gidemiyor, ileri doğru gidebiliyor. Ama siz motorunuzu bu şekilde kullanırsanız geri geri gitmesini de sağlayabilirsiniz. Motorların şu aralarında küçük hava kanalları vardır. Gördüğünüz gibi buradan havayı genellikle alırlar. Onun dışında yine kolcuklarda şöyle tersten göstermeyeyim size. Nasıl çalıştığıyla alakalı, nasıl çalışacağıyla alakalı bazı şeyler var. Ne demiş? Start edebilmen için önce küçük kırmızı parçayı düğmesine tak. Ondan sonra tepedeki vantilatörü aç. Bu bakın benzin gelsin mi gelmesin mi şeklinde bir diyagram var burada, ikili. Dediğim gibi bir tanesi harici depodan geliyor, bir tanesi yukarıdaki depodan geliyor. Kırmızı olan parça şurada olması gereken parça idi. Ama bu iptal olduğu için, sadece üstteki depodan kullanıldığı için yine de böyle bir diyagram vermiş. Soğuk çalıştırmada eğer deniz soğuksa, dışarı ortam soğuksa, start'a alarak, şu elcikte şurada bir çentik vardır arkadaşlar. Start'a gelecek şekilde, alacak şekilde, daha sonra da cikle dediğimiz, maalesef bu motorun da cikle kısmı da bir kopukluk olduğu için böyle bir şey yapmıştık. Ciklesini biraz çekerek ondan sonra çalıştır diyor ve sonra da cikleyi it diyor. Tabii bunları yaparken şunu unutmamak lazım. Dıştan takmalı motorlarda, teknelerde ya da bu şekilde dinginiz varsa, benzin deposunun üstünde bir küçük hava kelebeği vardır. Bakın, hava kelebeğini döndürdüğümüzde içerideki havayı almadan motor çalıştıramazsınız. Harici bir deposu olsaydı yine deposunun üstünden bu sefer o kırmızı, hani plastik sıklıkla gördüğümüz eskiden metal kırmızılar vardı. 12 litre, 24 litre. Onun üstündeki kapağı açtıktan sonra motor çalışma durumu söz konusu olur. Evet, şimdi makinemizi çalıştıracağız. Şu an hava sıcak olduğu için herhangi bir şekilde ciklesini açmıyorum. Hemen kaytan kısmı bu. Kaytanda da birazcık boşluğunu alıyoruz. Şu anda starttayız ve tek bir hamlede çekiyoruz. Tek bir hamlede çalışmazsa birkaç sefer daha da çekip çalıştırabiliyoruz. Şekil A'da görüldüğü gibi. Evet, bir daha deniyoruz. Birazcık hafif gaz verdik. Vitesimiz boşta. Kaytanını birazcık boşuna aldık. Tek bir hamlede gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Burada diğer önemli nokta işemesi. Motor mutlaka işiyor olması lazım. Bu işemesini iç dış tüm motorlarda çok önemli. Birazcık makinenin çalışması bu şekilde iyi olur. Dünden beri çünkü çalışmadı. Evet arkadaşlar, şu anda motorumuz hazır. Elimizde döngel dediğimiz halat sistemi de hazır. Kıçımızı zaten fora ettik. Duruyor orada. Bu halat da zaten batmayan halattı. Daha önce göstermiştim nasıl bağlayacağımızı. Şimdi bu döngel dediğimiz halatı tek başımıza olduğumuz için çok rahatlıkla aldık. Bakın, kendimiz de şu anda tekneden ayrılıyoruz. Zaten rüzgar şu anda çok olmasa da o kadar hızlı sizi itiyor ki
Gerçekten yani motora ihtiyacınız var. Evet, şimdi tek kişi 220 santimetre bir ızgara taban botla 3,5 beygirlik bir Merkür 4 zamanlı makinayla gidişini göreceğiz. Maksimum ne kadar hız yaptığını beraber şahit olacağız. Haydi bakalım. Küçük gibi görülebilir ama çok efektif bir kombinasyon aslında. Bakacağız ne kadar gittiğimizi. Evet arkadaşlar, kapatıyorum. Bastığınız zaman da kapanır. Tekrardan kaytanın boşluğunu alıyorum. Tek bir hamlede start restart arasında hafif biraz gazlı. Nereye döndürürsem makineyi oraya doğru gidiyor. Bu da çok güzel bir imkan tabii. Yani biraz gazla verebilirseniz. Bakın buraya doğru döndürüyorum. Şimdi buraya doğru gidiyor. Şu anda geri şanzımanı yok ama dediğim gibi motoru 180 derece döndürdüğümde her yere döndürebiliyorum. Şu anda tekneye bakalım, böyle gidebilecek miyim? Bu da oldukça güzel bir imkan veriyor. Sonra yine istediğim pozisyonu alıyorum. Böyle bir botta tabii ki dediğim gibi yer mesafesi dar. Şöyle göstereyim size kendimi. Ama yine de dengeli gidebilmek ve biraz daha hız kazanabilmek için biraz botun kafasını yukarı doğru kaldırdıktan sonra kendinizi vücut ağırlığıyla ön tarafa alırsanız bayağı bir hızınız artar. Şimdi deniyoruz. Hiç fena değil arkadaşlar. 6.2. Hızın ne kadar olduğunu anlamanız için tekneye kameraya sabitledim. Gayet iyi. 3,5 beygir 2.20'lik kombinasyonda tek kişi. Burada dümeni hiç elinize götürmeden botta sağa sola yaparsanız, bakın şu an yapıyorum. Şöyle hareketler yapıyorum. Botu döndürebilme imkanınız var. Elciğim orada değil, elim orada değil. Ama botu hareketlerimle döndürtebiliyorum. Bakın sol tarafa doğru döndürmeye çalışacağım şimdi.
arkadaşlar. Şöyle küçücük bir şemsiye çapanın da çok büyük faydası var. Bu küçücük botta bile olsa. Yani şöyle birkaç kilogramlık bir bot işinizi, birkaç kilogramlık şemsiye çapa hem yer kaplamaz hem de işinizi gayet iyi görür. Ucuna bir zincir kilit ve izbarçolu bir altılık halat bile yeter. Bulunduğunuz yerde motorunuz durabilir. Şemsiye çapayı da toplamak çok kolay. Burada küçük dudakları var. Bakın şöyle. Bu küçük dudakların olduğu yerden getirdiğiniz vakit şu kanalı arkaya oturur. Bunu kapattığınızda şöyle de kilitlersiniz. Bunu kilitlediğinizde şunun içerisine aldığınız vakit artık açılmaz. Şu kadarcık bir şemsiye çıpa işinizi görür. Bakın şurada da küçük bir deliği var. Bu delikten de küçük bir şamandıra bırakabilirsiniz. Köpük şeklinde şamandıralar var. Bunlar özellikle böyle sayfa yerlerinde açıkta belirlenmiş ipler arasında yuvarlak, kırmızı, beyaz renklerinde olan köpükler. Onun ucunu koyarsınız, nerede olduğunu görürsünüz. Şimdi bunu mesela şöyle bir açalım ve kilitleyelim. Bu hem kilitleme yeri. Hemen şemsiye çapamızı attık. Elimizde de halatımız var. Altılı halat bile yeter. Şöyle bir 30 metre olsun, sizin işinizi görür. Şu anda artık ne ileri ne geri gidersiniz. Bakalım neredeymiş şu an şemsiye çapamız. Birazcık dönsün, rüzgardan dolayı azıcık dönüyor. Biraz kamera titriyor, kusura bakmayın. Ancak bu kadar oluyor bu şartlar altında. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Şemsiye çapamız şu an aşağıda. İki tırnağı zaten suya girdiği an itibariyle sizi bırakmaz. Şöyle buradan isterseniz şuraya bir izbarço düğümü yaparsınız. Ya da bir kazık atarsınız. Kazık bağı çok sıklıkla kullanılan bir bağ çeşidi. Ben tabi tek elle yapmaya çalıştığım için bildiğimiz şöyle bir bağ aslında. Bunun çift atıyorum ama bu bile şu anda yeterli olur. Ama uzun süre gidecekseniz bir izbarço atmakta tabi daha fayda olur. Şimdi alıyoruz çıpamızı. İsterseniz önden de alabilirsiniz tabi. O sizin nasıl uygunluğunuza bakıyor. Bakın şu an aşağıda zaten bizi bırakmıyor. Şöyle tek elle bile gördüğünüz gibi aşağıda bayağı güzel iş gördü. Bizi tutunmamızı sağladı. Küçücük bir şemsiye çapa. Bu 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gibi. Bakın bu zaten yanında yazıyor. Yanında yazan ölçüsü de görüyorsunuzdur. 1,5 kilogram demiş. 2,20'lik bot için. Ya da bundan birazcık daha büyük de olsa botumuz 2,5'a kadar bence çok yeterli bir ölçü bu. Sizi kesinlikle bulunduğunuz yerde oltayla balık avlamanızı sağlar, tutunmanızı sağlar. Kıyıya çıkamayacağınız kadar çok fazla ortam belki kayalıktır. Yine orada tutunmanızı sağlar. Dalış maksadıyla gittiğinizde yine tutunmanızı sağlar. Böyle küçücük bir şey, hemen kanalını bulduktan sonra tek elle bile bunu gördüğünüz üzere kapatabilirsiniz. Daha sonra da hiçbir şeyiniz yoksa da bir torbaya koyarsınız. Evet arkadaşlar, şimdi makinemizin yanındaki ileri vitese battığımızda gördüğünüz gibi elcikle dönebiliyorum. Şimdi size şöyle bir şey yapacağım. Bu makinenin ya da bu tarz bir makinenin geri vitesi yok demiştim size, değil mi? Boştayız. Şu an geriye aldım. Ve ileri atıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi geri gidebiliyorum.
şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça efektif. Arkadaşlar bir defa daha şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Bakın şu an elcik çok fazla yumuşak. Motoru çok rahat döndürüyorum ama arkada küçük bir ayar var. Bu ayarı sıkılaştırdığımda motoru döndürebilme imkanım azalıyor. Dolayısıyla düz gitmeniz gerektiğinde bakın sağa sola hiçbir şekilde olmadan gidebilirsiniz. Dönmüyor. Motor sağa sola dönmüyor. Sabit. Evet arkadaşlar şu anda tek kişiyken 6.2'ye çıktı ve gayet güzel. Gayet güzel. 6.2 hiç az bir rakam değil. Böyle küçücük bir bot için. Tavsiye ederim. Şimdi birazdan size başka şeyler de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şu an sahile yakın bir yerdeyiz. Tabii ki hala gördüğünüz gibi motorumuzun usta kısmı suyun içinde. Ama biz diz hizasından daha yukarıdayız. O yüzden sıfır kıyıya gelmeden önce ya botun içerisinde ya da dış kısımda motoru tamamen kapattıktan sonra şöyle bir kaldırıyoruz. Bakın şurada küçük bir dilcik var. Görüyor musunuz? Şöyle küçük bir dilcik var. Yakına getireyim. Makinemiz tabii çok ağır olmadığı için kalkıyor. Şu dilciyi ileri doğru ittiğimizde bıraktığımızda motorunuz sabit kalacaktır. Tekrardan botun içerisindeyken veya uygun bir yer yoksa havada dalgalı olabileceğini düşünerekten birazcık botu aşağı doğru götürüp yine diz mesafesi üstünde bir noktada uskurun kuma kayaya değmeyecek şekilde olduğuna kanaat getirdiğinizde yolcularınızı bindirip en son siz binecek şekilde hareket edebilirsiniz. Yine aynı şekilde arzu ederseniz birazcık motorunuzu kaldırıp dilin yukarı doğru kendine doğru çekip bıraktığınızda tabii yavaş bırakıyoruz, böyle hızlı değil ama göstermek için şu anda aşağı yukarı bakıyorum üstüne. Bir karıştan daha fazla suyun içerisinde kısa şaflı bir motor kullanıyorsanız diz mesafemin azıcık da üstünde olduğunu düşünerekten uskurun alt kısmı bir karıştan daha fazla yer zeminden yukarıda duruyor. Şimdi gelelim diğer konuya. Şu an tekrardan kaldırıyorum. Bunu içeriden kaldırmak tabii daha da kolay. İtiyorum. Şu anda sehpaya oturttuk. Botumuzu
Yolcularımızı indirdik. Botumuzu tek başına çıkartacağız. Tabii ki kumluk bir zemin olması lazım. Etrafta taş olduğunu gördüğümüz yerler değil, kum olduğu yerleri tespit etmemiz gerekiyor. Daha önce size söylemiştim. Botlarda genellikle iki tane ön tarafta bir aparat var. Şu düz olan aparat elcik. Elimizle çekebileceğimiz bir aparat. Bunu güçle istediğiniz her yere taşırsınız. Kıyıda dahi taşıyabilirsiniz. Diğeri ise bakın üstünde bir kavis var. Bunun amacı sustalı kilit gibi olan bir ürünü, bir malzemeyi buraya çok rahatlıkla takıp çıkartmanızı sağlıyor. Buna da batmayan bir halat ve izbarço bağıyla, daha sonra onu da anlatırım size. Hemen bunu şak diye oturtuyorsunuz ve işlem bitiyor. Şimdi biz botumuzu şöyle kumluk olan bir saha gördük. Sağda solda taşlar var. Kendimiz el gücüyle çok rahat çıkartabiliyoruz. Zaten çok ağır bir bot değil. Toplamda bu bot 15 kilogramlık bir bot. Çıkarttık. Diyelim ki burası şu anda kumluk bir saha olmamış olsaydı, size bahsetmiş olduğum bir malzeme vardı hatırlarsanız. Botumuzu alt karinası V şeklinde ahşap taban ve ızgara tabanlı olan botlardan bahsetmiştik. Eğer ki baktığınız yerde uygun bir zemin yok, o zaman botunuzu böyle bir örtü koyarak mutlak surette bunun üzerine çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Botun alt tarafındaki kumaş, bakın bu PVC bir malzeme. Yani çok da fazla böyle, evet, ehemmiyet kat sayısı yüksek ama rigid bir malzeme değil. O yüzden dolayı böyle uygun bir malzemenin üzerine botu aldığınızda altındaki olan taşlardan, sivri kayalardan, pek çok bota zarar verebilecek olan çer çöpten botu da korumuş olacaksınız. Aynı şekilde bunu üstü kaygan olduğu için botu sürerken de rahat sürebileceksiniz. Ama tek başınıza olduğunuzda botu küçük hareketlerde, bel ve boynunuzu koruyacak şekilde küçük hareketlerde zorlanmadan minik, eğer şu an tabii altı kum, böyle bir zemin olsa çok daha rahat kayacak. Bu hareketlerle itiyoruz. Bir başka şekilde de daha büyük bir botunuz var. O zaman belki yine yanlarında çekebilirsiniz. Veyahut arka taraftan da bunu alabilme imkanınız var. İki taraftan tutarak yine belinize çok fazla kuvvet uygulamadan minik hareketlerle botunuzu suya kavuşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir başka videoda tekrardan görüşmek ümidiyle. Umarım yararlı bir video olmuştur. Herkese selam ediyorum. Denizin sakin, rüzgarınız kolayında olsun. Hoşça kalın.